Diyabet hastaları için en iyi beslenme biçimleri hangileridir? Nasıl beslenirlerse diyabette gerileme görülüyor. Diyabet hastaları beslenmede nelere dikkat etmiyorlar? Gözlerinden neler kaçıyor? Aslında bildikleri ama yapmadıkları şeyler neler? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. İyi seyirler dileriz. Aslında bilinenin aksine diyetlerde dikkat edilmesi gereken en temel unsur, yaptığınız diyetin fitokimyasal indeksidir. Peki nedir bu fitokimyasal indeks dediğinizi duyar gibiyim. Kısaca, yediğiniz besinlerin yüzde kaçının bitkisel besinlerden oluştuğunu gösteren tıbbi bir terimdir. Basit bir kavram aslında gördüğünüz gibi ama söyleyince epey süslü duruyor. Bu indeks, kişinin aldığı puan durumuna göre 0 ila 100 arası değişir. Ortalama batı tarzı bir beslenmede indeks puanı sadece 12'dir. Evet, yanlış duymadınız, sadece 12. 100 üzerinden 12, yani 1 ile 10 arasındaki bir ölçeğe göre puanlama yapmak isteseydik eğer, beslenmemizin puanı sadece 10 üzerinden 1 olacaktı. Hamburger, kola, kızarmış patates, cips gibi fast foodları yerken artık bunları da göz önünde bulunduracağınıza eminiz. Fakat endişelenmeyin, ilerleyen bölümlerde bu durumu lehinize hızlı bir şekilde çevirmenin pratik yollarını öğrenmiş olacaksınız. İnsanları, bu indeksten aldıkları puanlara göre gruplara ayırmışlar ve diyabet risklerine bakmışlar. Böylece, puan yüzdesi ne kadar yüksekse sağlık göstergelerinin de o kadar iyi olduğunu söyleyebilmişlerdir. Ne kadar çok bitkisel temelli beslenirseniz, insülin direncinde ve pankreastaki beta hücrelerinin fonksiyon bozukluğunda bir o kadar azalma olduğu gözükmektedir. En yüksek bitkisel beslenme grubunun puanı 30 olarak belirlenmiştir. Bu puan, kişilerin beslenmelerinin 1/3'inin bitkisel gıda içerdiğini göstermektedir. Bu da en düşük bitkisel besin puanı olan batı tarzı beslenmeye göre kesinlikle daha iyi bir puan gibi duruyor. Kuru baklagiller, bezelye, nohut, mercimek, sebzeler, meyveler, tohumlar ve kuru yemişlerin önemini vurgulayan ve hayvansal ürünleri sorgulayan, bitkisel gıdaları merkeze koyan diyetler genelde çeşitli sebeplerden dolayı pek rağbet görmezler. Tip 2 diyabetin önlenmesinde, obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp damar sistemi hastalıklarına bağlı ölüm ve kanser oranlarını azaltmada, bitkisel temelli beslenme artık direkt olarak ilişkilendirilmektedir. Bitkisel temelli beslenme, tip 2 diyabetin sadece önlenmesinde değil tedavisinde de etkili bulunmuştur. Sistematik bir inceleme ve meta-analiz çalışması, bitkisel ağırlıklı beslenmenin kan şekeri kontrolünü düzenlediğini göstermiştir. Peki sizce bu beslenme biçimi ne kadarlık bir iyileşme göstermiştir? İşte en son yapılan çalışmalardan birisi. Asya'da, tip 2 diyabetli hastalarda yapılan, 12 haftalık, rastgele seçilen kişilerden oluşan, klinik bir çalışmada, kahverengi pirinç temelli bitkisel beslenme ile standart diyabetik beslenmenin, kan şekeri seviyesi üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır. Diyabetik diyetteki kişiler, gıda içerikleri, kalorileri ve porsiyonları hesaplarken, bitkisel temelli beslenen kişiler ise, istedikleri kadar gıda tükettiler ki, bu da, bu diyetin avantajlarından biriydi. Burada gıdanın miktarından çok kalitesi vurgulandı ve, bitkisel temelli beslenen kişiler daha çok kilo verdi. Üstelik bitkisel temelli beslenen gruptaki kişiler karın bölgesindeki yağların azalması açısından da daha öndeydi. Tabii ki, diyeti gerçekten yaparsanız etkisini görürsünüz, orası işin diğer bir boyutudur. Fakat sağlıklı beslenmeyi gerçekten sıkı sıkıya uygulayan kişiler, A1C seviyelerini %0,9 oranında düşürdüler. Tabii ki bunu da, güzel yan etkileri olan, adeta lider bir diyabet ilacı gibi görünen, bitkisel beslenme ile elde ettiler. Peki ama parası olmadığı için ilaç alamayan, tedavi edilemeyen veya hiç sağlık hizmeti alamayan kişilerde de, bu beslenme tarzı işe yaramış mıdır? Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin en fakir şehrinde yapılan bir çalışmada, bitkisel temelli bir diyet destek programının, tip 2 diyabetin zayıflatılmasına etkisi araştırılmıştır.
insanlara, bitkisel temelli bir beslenmenin aslında uygulanmadığı, sadece diyabet için bitkisel temelli bir beslenmenin, yararlarının anlatıldığı bir eğitim programının verildiği ve sonrası hareket tarzlarının bu insanların inisiyatifine bırakıldığı, rastgele seçilen kişilerden oluşan kontrollü bir çalışma yapılmış. Ve yine de kan şekeri kontrolünde, anlamlı bir şekilde düzelme elde edilmiş. İşte rakamlar. Kontrol grubunda durum biraz daha iyiyken, bitkisel temelli öğretim ve desteğin olduğu grupta ise, daha iyi sonuçlar elde edilmiş. Daha fazla bitkisel temelli beslenme, sadece diyabetin değil aynı zamanda komplikasyonların önlenmesi ve idaresinde de etkili olmuştur. Diyabetin en yıkıcı komplikasyonlarından birisi, tartışmasız, böbrek yetmezliğidir. 8 diyabetli hastanın beslenme tarzlarını değiştirmeden, 1 ila 2 yıl öncesine göre böbrek fonksiyonlarındaki düşüş, çok yüksek seviyede olmuştur. Hepsinde bu amansız düşüş, böbrek yetmezliği ve diyaliz ile sonuçlanmıştır. Daha sonra bu hastalar özel takviyeli bir bitkisel diyete alındılar ve böbrek fonksiyonlarındaki düşüşler bu hastalarda aniden durdu. Bu diyete 1 veya 2 yıl önce geçtiklerini bir düşünsenize. Çoğu diyabet hastası diyalizden önce öldüğü için aslında diyalize bile girmemiş sayılıyor. Kardiyovasküler hastalıklar, diyabetliler arasındaki erken ölümün ana nedenidir. Bitkisel temelli beslenme yöntemleri bu nedenle mükemmeldir. Genel bir bilimsel fikir birliğine göre, baklagiller, tohumlar, meyveler, sebzeler ve çiğ kuru yemişlerle beslenip, işlenmiş gıdaları sınırlı ya da hiç tüketmemek, tip 2 diyabetin önlenmesi ve tedavisi için oldukça faydalıdır. Burada aynı oranda önemli olan, bitkisel temelli beslenme biçimlerinin 1 numaralı düşmanımız olan, kardiyovasküler hastalıklar ve 2 numaralı düşmanımız olan, kanserin yanında, eşzamanlı olarak obezite ve yüksek tansiyonu tedavi ederek, bonus olarak yangıyı da azaltabildiğinden daha büyük yarar sağlıyor olmasıdır. Sonuç olarak, diyabet yükünü azaltmak ve genel sağlığı iyileştirmek için, bitkisel temelli beslenmek hiç bu kadar güçlü şekilde tavsiye edilmemişti. Peki ya siz diyabet hastası olun ya da olmayın, sağlıklı beslenmek için hayatınızda neler yapıyorsunuz? Bu konuda videomuzun altında yazacağınız yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Hepinize sağlıklı günler dileriz, kanalımıza abone olmayı unutmayın.